Tarihe yön veren, bugün hala da kullandığımız ve kullanmaya devam edeceğimiz buluşları gerçekleştiren, zamanının ötesinde olan bir dahi. Fakat bu kadar buluşun ardında sefalet ve sessiz sedasız bir ölüm de var. Adı Nikola Tesla, birçok insanın Tesla bobini vasıtasıyla adını bildiği ama bunun gibi birçok buluşa sahip olan, en çok Edison ile savaşının sonucunda yenik düştüğü bilinir. Gerçekte sizce öyle mi? Benim için bu dünyada bir dahi varsa Nikola Tesla'dır. Çünkü kendisi her zaman insanların yanındaydı. Çünkü gözü parayı değil, dünyanın değiştiğini görüyordu. Daha doğrusu değiştirmek. Bu değişim birçok insanın işine gelmediği için sayısız kez engellendi. Çalışmaları çalındı. Parası olmadığı için defalarca kez buluşlarının patentini bir başkaları aldı. Para hırsı azıcık olsaydı belki de şu an gerçek anlamda dünyayı değiştirmiş ve değiştirmeye devam edecek buluşlar yapabilirdi. Tesla tuhaf bir insandı. Çocukluğundan bu yana kitaplarda gördüğü Niagara'ya gitme fırsatını yakalamıştı. Pek çok proje arasından onlarca kurumsal şirketin teklifine rağmen Niagara'ya yapılan santral Tesla'nın tasarımı olmuştu. Yıllar sonra şelalelerin arasındaki Guad adasına heykeli dikilecekti. İşte elektriğin babası Nikola Tesla. 1873'te gök gürültülü bir gecede doğdu. Ailesi Sırp asıllıydı. Babası bir papaz ve annesi mucit denilecek bir yapıya sahip ev hanımıydı. Tesla'nın mucit yapısını annesinden aldığı söylenir. Çabuk sinirlenen bir yapısı vardı. Hiç evlenmedi. Çocukluğu oldukça zor ve travmatik geçti. Babası onun bir papaz olmasını istiyordu. O ise hayallerinin peşinde koşmak. Abisinin 12 yaşında at kazasında hayatını kaybetmesi ve bu durumun gerçekleşmesinde Tesla'nın etkisi olduğu söylenir. Tesla'nın bu durumla suçlanması onda birçok takıntı oluşturdu ve şizofreniye yakın belirtiler gösterdi. Bir oto mühendislik firmasında çalışmaya başlayan Tesla ağır bir depresyon dönemi yaşadı. Ana dili haricinde 4 farklı dili daha öğrendi. Prag Üniversitesi'nde aldığı eğitim kendine kattıklarının yanında hiç kalırdı. Nikola 1878 yılında okulu bırakmıştı. Nedeni sosyal olarak sorunlar yaşamasıydı. Babasının isteğiyle Prag'da Charles Ferdinand Üniversitesi'ne başladı. Babasının ölümü üzerine okulu bırakan Tesla, Paris'te bir telefon şirketinde çalışmaya başladı. Burada doğru akım motorları ve dinamolar konusunda önemli tecrübeler edindi. Bu dönemde firmada döner makineleri korumak için regülatör benzeri kontrol cihazları icat etti. Nikola Tesla, dünya bilim tarihini etkileyen ve değiştiren deneylere ve icatlar imza attı. O yıllarda elektrik enerjisi doğru akım denilen yöntemle evlere dağıtılırdı. Tesla'ya göre burada büyük bir hata vardı. Her zaman insanlar tarafında kabul gören yaygın doğruların daha iyi bir alternatif olduğunu biliyordu. 1891 yılında Tesla bobinini icat eden mucit, kablosuz elektrik akımını kısa mesafelerde iletmeyi başardı. Amacı daha uzun mesafelerle atmosfer içerisindeki herkese elektrik sağlayan sistemler kurmaktı. Bu da kimsenin işine gelmiyordu. Tesla bobini X ışınlarını yakalayan cihazın gelişmesini sağladı. 1896 yılında radyo sinyallerinin patentini alan Tesla, bu icadıyla da birileriyle takışmak zorunda kaldı. Radyonun mucidi olduğu söylenen Marconi ile davalık oldu. En önemli buluşu elektriğin kablosuz olarak taşınabileceğinin deneysel olarak Londra fuarını aydınlatarak ispatlamasıdır. Bugün bilinen tüm iletişim sistemlerinin, uzay teknolojilerinin ve kablosuz iletişim temelini attı. Tesla'ya göre doğru akımı kullanmak sistem olarak yanlıştı. Alternatif akımı kullanarak jeneratör ve motordaki komütatörü ortadan kaldırmak gerektiğini düşündü. Ancak alternatif akım ile çalışacak bir motor bulunamadığından işi kolay olmadı. Sınıf arkadaşı Szigety elektrik endüstrisinde devrim yaratacak dönen manyetik alanı keşfetti.
Böylece komütatör ortadan kalkmış oldu. O da alternatif akım elektrik sistemini baştan sona tasarladı. Enerjinin ekonomik iletimi için yükseltici ve alçaltıcı transformatörler ve motordan mekanik güç elde etmek için alternatif akım motorları onun tarafından bulundu. 1887 Kasım ve Aralık aylarında Tesla buluşlarına toplam 7 adet ABD patenti aldı. 1886 Nisan'ında çok fazla sistemler için patent aldı. Bu yılın sonuna kadar 18 patent daha aldı. Ardından birçok Avrupa patentini de aldı. Şimdiki adı IAA olan, o günkü adı ise AIA'de konferans verip dünya mühendislerine tek ve çok fazla akım sistemlerini anlattı. Tesla, Morse ile uzaktan haberleşmeyi ortadan kaldıran sistemiyle 1898'de Madison Square Garden'da bir gösteri düzenledi. Elektrik fuarı ve sirk alanı olan yerin ortasına büyük bir su tankı yerleştirdi. Bu tankın üzerine yüzmesi için 1 metre uzunluğunda bir tekne koydu. Radyo frekansı ile tekneyi uzaktan kumanda etti. Böylece bugünkü GPRS sisteminin uzaktan kumandalı tüm sistemler ile uzay teknolojileri ve uzaktan iletişim sistemlerinin temellerini attı. Nikola Tesla, uzaktan kumanda sistemini bir araca uygulayan ilk kişidir. 1 metrelik bir tekneyi uzaktan kumanda ile yüzdürdü. Uzaya ses dalgaları gönderen ilk kişi o oldu. Kozmik radyo dalgalarını bularak 1917'de cisimlerin üzerine bu dalgaları gönderip bir floresan ekran üzerinde topladı. Tesla, akıllı telefon ve benzeri cihazların geleceğini de tahmin etmişti. Örnek vermek gerekirse, yakın zamanda New York'ta bulunan bir iş insanının Londra'ya ya da başka bir yere komut vermesi ve bu komutların bir anda yazılı olarak orada belirmesi mümkün olacak. Masasının başından dünyanın herhangi bir yerinde bulunan telefon aboneleriyle görüşme yapabilecek. Saatten daha küçük ve pahalı olmayan bir cihazı yanında taşıyarak iletişim kurabilecek ve iletişim kurduğu kişi onu kara ya da deniz fark etmeksizin binlerce kilometre öteden duyabilecek. İsteyenler bir konuşma ya da şarkıyı dünyanın en uzak mesafelerine ulaştırabilecek. Bir fotoğraf, çizim ya da bir baskı da aynı şekilde aktarılabilecek. Buna benzer milyonlarca işlemi tek bir istasyondan kontrol etmek mümkün olacak. Sıra dışı bir karaktere sahipti. Para yönetiminde hiçbir zaman başarılı olamadı. Hayatının son yıllarını borçlarından kaçmak için sürekli otel değiştirerek geçirdi. Hayatının son dönemlerinde giderek garipleşerek içine kapandı. Bibliografisini yazmak için kendini arayanları da reddetti. Not alma alışkanlığı yoktu. Her şeyi aklında tutuyor ve uyguluyordu. Nikola Tesla 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New York Oteli'nin 33. katında 3327 numaralı odasında otel görevlisi Alice tarafından ölü olarak bulundu. Asistan doktor Wembley'nin tesisine göre Tesla, koroner damarların kan pıhtılaşmasıyla tıkanması sonucunda hayatını kaybetti. Ölmeden önce Teleforce silahı adı verdiği bir çalışma bulunmakta. Tesla, 1930'larda Teleforce adını verdiği ölüm ışınını bulduğunu iddia etti. Cihaz, düşman uçaklarını, yabancı orduları gibi şeyleri ortadan kaldırmak için kullanılabilen yoğun bir enerji ışını üretebiliyordu. Tesla, bu ölüm ışını ile idari bölgelerin birbirlerine çok kolay bir şekilde yok edebileceklerini düşünüyordu ve bu icat bu nedenle hiç hayata geçirilemedi. Tesla, bu ışınla 200 mil mesafedeki herhangi bir şeyin yok edebileceğini öngörüyordu. Tesla'nın bu icadı ile ilgili çalışmaları çalınmaya çalışılsa da başarısız oldu. Tesla'nın bütün dokümanlarına öldükten sonra ABD hükümeti tarafından el konulmuştur.